Günaydın. Bugün akşam 10'da uçuşumuz var. Saat 11.30. Bugün bu tişörtümü giydim. Sınır kapısından geçerken bu tişörtle geçeceğim. Şöyle göstereyim. Kendi tasarladığım, size anlattığım tişörtüm. Benim şöyle bir inancım var. Size de söyleyeyim. Hep bir tane beyaz tişörtüm var. Üstünde bir arkadaşım hediye etmişti. Böyle bir grafiti var. Sınır kapılarını geçerken hep o tişörtü giyiyordum. O benim şanslı tişörtüm. İşte sınır geçiren tişörtüm. Ben öyle diyorum. Ve gerçekten yurt dışına gittiğim bütün gezilerimde de giyiyordum. Neredeyse bayağı uzun zamandır benim de o tişört. Bugün bu tişörtü giymeye karar verdim. Eğer bununla geçersem yeni şanslı tişörtüm bu olacak. Çünkü o tişört çok eskidi, artık harap oldu yani üzerimde. Biraz başım döndü bu sabah uyandığımda. Çünkü otelin bu şeyleri çok yüksek ve tuvalete girdiğimde böyle puslu falan görmeye başladım. Stresten olabilir, bilmiyorum. Bak, uyanalı bir saat oldu mesela, sesim falan da kısılmış. Klima da çarpmış olabilir. Hemen tepemize vuruyor, şöyle göstereyim size. Direkt böyle yatağa vuruyor. Ve ben klima hiç sevmem bu arada, inanılmaz. Sadece kocam seviyor diye açık bırakıyorum. Toparlanacağız. Jakarta'da son birkaç işimiz var. Onları halledeceğiz. Saat 7'de havalimanında olacağız. Saat daha 12 check-out saati. Alarmımız çaldı, 11.30 alarmı. Saat 7'de havalimanında olacağız. Online check-in yapamadık, izin vermiyor firma. Bütün belgelerimizi kontrol etmek istiyor. Havalimanına gidince devamını anlatacağım. İnanılmaz böyle stres olduğum bir ülke oldu. Güney Kore'ye gidiyoruz bu arada, söyleyeyim direkt yani. Benim için dua edin, kapıdan geçeyim yani. Gerçekten çok aşırı stresliyim. Muhtemelen izlerken şey diye geçiyor olabiliriz. Hani girdi mi? Yine başına ne mallıklar geldi, ileri sar, görmem lazım. Video stoklarım da bitti. Güney Kore'de stok video yapabilir miyim? Vaktim olur mu bilmiyorum. Çok fazla aslında yapmak istediğim şeyler var. Belki videoları haftada 2 gün yayınlanacak şekilde düşürebilirim. Çünkü şu an sadece 2 tane videom var yayınlanacak. Siz bu videoyu izlediğinizde ya ben Güney Kore'ye dönmüş olacağım ya girmiş olacağım, ya ben Güney Kore'ye girmiş olacağım. Diğer ihtimal kabul etmiyorum kesinlikle. Manifestliyorum şu an. Ve orada ne yapacağım da aslında biraz belirsiz ama biraz belirli. Böyle şey, deli bir kuyuya taş atmış 40 tanesi de arkasından bakıyor gibi bir şey hani hikayemiz. Bugünümüzü anlatayım. Normal yine bir tane vlogumuz olsun. Jakarta'da son gün, Güneydoğu Asya'da son günüm bu arada. Kore'den sonra dönmeyeceğim. İstemiyorum asla yani. Hani yok Endonezya'ymış, yok Tayland'mış, yok işte Kamboçya. Hiçbirini istemiyorum. Güney Kore'ye geleceğim. Oradaki hayallerimi gerçekleştireceğim. Oradan Japonya, oradan bakacağım yani. Ama Güneydoğu Asya, no, benim için bu defter kafamda, kalbimde kapandı. 7 ay boyunca seyahat ettim ve bunun 3 ayı gerçekten beni izleyen düzenli takipçilerim oldu. Hepinize teşekkür ederim. Beni buraya kadar izlediğiniz için ve emek, destek verdiğiniz için. Bazen çok moralim bozuluyordu, yalan söylemeyeceğim. Ama videolar izlendikçe ve siz yorum yaptıkça çok keyfim yerine geldi. O yüzden daha profesyonelleştim. Anlatmaya daha çok başladım. Böyle daha bağ kurmaya başladım. Siz nasıl benimle bağ kuruyorsanız emin olun ben de sizinle bağ kuruyorum. Gerçekten bu arada hani şey, diğer fake youtuberlar gibi kamerayı açınca değil, böyle anlatmak istiyorum, devam etmek istiyorum. Aa, bunu merak eden olur falan oluyorum. Bakalım günümüz nasıl geçecek. Başlasın. Grab çağırdık. Alışveriş merkezine gidiyoruz. 6 saatimiz var çünkü. Grab'la ilgili şöyle bir şey göstermek istiyorum. Hem çağırdığınız arabanın numarası yazıyor, hem de gittiği yolu görebiliyorsunuz bu şekilde. Bir de şöyle bir şey var. Arrival saat yazıyor. Ayrıca güvenlikle ilgili bir şey varsa burada direkt yapabiliyorsunuz. Bir de Grab çağırdığınız zaman, mesela Grab şoförünüzle ilgili bir sorun yaşadınız, işte yolun yarısında indiniz vesaire, ya da işte ne bileyim sizden fazla para istedi, direkt şikayet edebiliyorsunuz. O yüzden aslında bütün turistler Grab kullanıyor. Daha ucuz olduğu için değil, daha güvenli olduğu için. Çünkü bu tarz şeyler başına gelen çok fazla insan var. O yüzden Grab en iyisi. Grab Pass almanıza gerek yok bence. Ben hiç almadım. Ama şöyle bir şey var. Zaten geldiğinizde böyle bir hafta, 2 hafta falan size ücretsiz kullanım veriyor giriş yaptığınızda.
giriş yapmak için yerel bir numaraya ihtiyacınız var giriş yaptığınız ülkeden. Kendi Türkiye numaranızla giriş yapamıyorsunuz. Yerel sim kart ya da e-sim aldığınızda size bir numara veriliyor. Onunla giriş yapabilirsiniz. Bir sorun soruyor. Biz Grab araba çağırırken pahalıydı. Bir 5 dakika bekledik. Trafik düştüğü için yarı fiyatına gösterdi. Şimdi alışveriş merkezine gidiyoruz. Merkezine geldik. Her gezginin zaman öldürmek için kendince bir yeri vardır. Benimki de alışveriş merkezi. Decathlon'a gideceğiz. Daniel'e çanta bakacağız. Size de orada çanta bakarken Endonezya fiyatlarını gösteririm. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'den çok daha ucuz. Ama Endonezya'daki Decathlon'a girmediğim için şöyle diyeyim. Bugüne kadar girdiğim en ucuz Decathlon Vietnam'dakiydi. Kocam şu an yemek peşinde. Harika bir börekçi, çörekçi buldu. Bu arada çok lezzetli de görünüyor. Acelemiz yok, o yüzden böyle geze geze, yiye biraz dolanacağız. You want to buy something here? No. Okay. So I don't know where is Decathlon. We should ask. Endonezya'da elektronik sigara yasal. Şimdi elektronik sigaramıza likit alacağız. Kore'de bir tık pahalıymış diye. Relix buranın en ünlü markası. Tayland'da falan da var bu arada. Şimdi tatlı içiyoruz. Do you have which size you have? Unleaded is possible. Huh? Unleaded is possible. No, for liquid. Liquid. Only liquid. You need unleaded. How much milliliter? Really? Only big one? Kore'ye bunu sokamayız. Have less? Only Small? yes. Only one. Only this? Yes. Anlamıyor bizi. Makasi. Hiç anlamadı. Anlamadıkları zaman niye bilmiyorum, Daniel sormaya devam ediyor. Çok acayip. Ben olunca hep bırakıyorum gidiyorum, diyorum bu beni anlamıyor. Görüyorsunuz zaten videolarda. Abla kaç büyük alıyor. Geldik. Dünyadaki en sevdiğim mekan. Hocam zaten Decathlon'da olacağımı biliyor. Şimdilik baktım çantanın burada stokta var görünüyordu. Burada olması gerekiyor. Şu an çantayı arıyorum. Aynen bu. Bakayım. Yo bu değil ama daha ucuz. 33 litre 400 bin rupiymiş. Benim baktığım 32 litre 400 bin rupiydi. Şimdi içine bakacağız. En önemli olan şey bu çünkü. Yok böyle değil benim istediğim. Cık. Hayır böyle açılmalı istemiyorum ben. Şimdi soracağım mecbur. Neyse biraz etrafı gezeyim, birazdan sorarım. Şimdi dolar üzerinden hesaplayın. Dolar da gerçi değişiyor, yükseliyor yani. Para birimleri aynı Türkiye'deki gibi sürekli düşüyor ama 1 dolar 17 bin rupi. Yani bir şey böyle 20 bin rupi ise 1 dolar 10 sent, 20 sent falan. Şu mataramı kaybetmiştim, çok üzülmüştüm. Buradaki kaç paraymış? Fiyatı da yazmıyor. Şurada yazıyordur. 200 bin rupi. Bir tık pahalı geldi ya bana. 100 bin rupi 5 dolar yapıyor. 200 bin 12 dolar falan pahalı. Vietnam'daki daha ucuzdu. Ama tasarımlar tatlı duruyor. Ben matara hayranıyım da arkadaşlar. Bakalım onun dışında. Mesela bunlar 2 dolar. 50 bin rupi 2,5 dolar aynen. Yani 1 dolara satmaları gerekirdi. Zaten burada üretiyorlar. Sörf ekipmanları var. Burada sörf çok ünlü. Yani Jakarta'da değil de Endonezya genelinde. O yüzden buraya böyle bir alan yapmışlar diye tahmin ediyorum. Böyle. Bütün heyecanımı yedi bitirdi şu an. Decathlon. Adım kaçtı. Biz şu çantaya bakayım da haber veririm size. Çantayı buldum. Bu şekilde. Şimdi şöyle gösteriyorum. Sebebi böyle yukarıdan tamamen açıldığında bavul gibi görünüyor. O yüzden bunu eşyalarınızı koyduğunuz zaman içinden bir şey almak için normal çantalar gibi dağıtmanıza gerek kalmıyor. Bu gözü açıyorsunuz. Zaten her şey düzenli ve bu şekilde durduğu için şu yanları var ya böyle görünüyor. Çantayı doldurduğunuzda normal bildiğiniz çanta oluyor. Bakacağız şimdi, karar vereceğiz alıp almayacağımıza. Bu da farklı bir rengi.
600-700 bin rupiymiş. İnternette 400 bin yazıyordu. Bilemedim şu an fiyatını ama bakacağız. This is other. But little bit less. 22 liter. Bu da 23 litre. Olmadı internetten sipariş verip mağazadan teslim al deyince direkt alabiliyoruz diye de tahmin ediyorum. İndirimli haline. Cover. Hello. Rain cover. Ya. Bu daha çok kabin bagajına benziyor. And still you have here Bunu daha for, çok laptop. beğendim. Aa, okay. Okay. This is cool also. Yeah, this is more better. Yeah. It's smaller. But it's 30 liter. Yes, this one's 32. Yeah. Seçmeye çalışıyoruz şu an. Okay. The design is good for people who travel. It's really Okay. good. 33 liters, so it's cost half. Evet, 32 litre 30 dolar. Bu 30 litre 60 dolar ama bu bayağı bildiğin kabin bagajı gibi. Sadece sırtında taşıyabiliyorsun. Bayağı konforlu. Bu da normal bir backpack işte yani. Şurada arkada sırt desteği falan var. Daniel bunu beğendi ama ona paramız yetmiyor. O yüzden bunu da almayacak. Okey. Çok da önemli değil yani. Sırt çantalarımız gayet çalışıyor, düzgündü. Sadece gelip kontrol etmek istedik. Kumaşını, dokusunu beğenirsek alacaktık. Beğenmedik. Bu arada 60 dolarımız yok değil ama hani başka şeylere harcayabiliriz. Şu an ikimizin de sırt çantası iyi durumda. O yüzden dedik ki başka zaman alırız yani. Gördüğünüz üzere arkadaşlar gezerken bile bazı şeylerden vazgeçebiliyorsunuz. Böyle bir restorana oturduk. Şimdi şu şey var ya, garlic cheese bun. Bu benim yani şu an Güneydoğu Asya'da gördüm bunu sadece ve gerçekten favorim. Bunu böyle ortasından kırınca full peynir çıkıyor. Aşırı lezzetli. Ama yemek yiyeceğiz çünkü gerçekten çok açız. Saat gösteriyorum 1:30. Ve restoranda, ortalama bir restoranda yemek yemek isterseniz, burası bir Hong Kong restoranı, yani daha Çin yemekleri var ama Hong Kong Çin'de değil bu arada, bağımsız bir republik miymiş neymiş, bölge miymiş, öyle bir şeymiş. Coğrafya bilgim çok iyi değil, bunu anlamışsınızdır zaten. Mesela şöyle normal işte tavuk var, işte yumurta var, salatalık var, 88 bin rupi. 100 bin rupi 5 dolar yapıyor. Yani bu 4 dolar falan. Böyle ortalama koca bir yemek tas. Ben bunu söyleyeceğim. Chicken char siu 78 bin rupi. Daniel de bunu seçmiş. Bu çok değişik bir stylish. Gelince göstereceğim size. Yumurta, böyle pirinç var. Onun üstüne yumurtayı bu şekilde koyuyorlar. Çok güzel görünüyor. Bölünce yumurta içine akıyor falan. Baya lezzetli bir şey. Şu an çok açım ve heyecanlıyım bu yemek için. Böyle mesela dumplingler var. Burada aşırı ünlü. Her yerde var. Sadece Çin'e özel değil. 3 parçası 39 bin rupiymiş. Ama mesela markette falan 20 bin rupiye falan alabiliyorsunuz. Tayland'da falan da çok var ve tadı iğrenç. Hiç sevmedim. Shrimp, yani karides oluyor. Fried shrimp mantu. Diyor ki kızarmış karides mantısı. Muhtemelen karidesi, mantının içine karides koyuyorlar. 3 parçası, bu da 38 bin rupi. 50 bin rupi 2,5 dolar yapıyor. 38 bin rupi de işte 1 dolar, 2 dolar falan yapıyor büyük ihtimalle. 2 dolar küsür. Böyle. Did you choose what you want to drink? Şimdi ben de içeceğimi seçeyim. Pistachio latte içeceğim. I want pistachio latte. Çok havalı görünüyor. Daha önce içmiştim markette ama sevmemiştim. Bir de burada içeyim. 45 bin rupiymiş. İşte o da 2 küsür dolar yapıyor. Hesaplarsınız. Kendim matematiğimde bu kadar oturtabildim. Garson gelirse sipariş veririz ama içerisi o kadar yoğun ki. Sigara içme alanı da var böyle. Biz dışarıda oturduk sigara içtiğimiz için. İçerisi var. İçerisi 2 katlı. Tersten görünüyor. Suvah yazıyor bu arada. Kamera ayna görüntüsü aldığı için yazı ters görünüyor. Normalde doğru görünür ama şaşırdım şu an. Bakayım bir de. Tamam, şimdi düzeldi. Ön kamera açıktı. Suvah. Okey. Yemeğimiz geldi. Da kocamı yemeğe. Dediğim buydu. Böyle yumurta ama aslında içinde pirinç var. Pilav var yani. Şöyle göstereyim hemen. Böyle. Harika görünmüyor mu? Hadi tadına bakalım.
Bayağı iyi. Bize afiyet olsun. Annem içinde ne olduğunu bilmediğin şeylere güvenme demiş. O sırada Endonezya hükümeti buna tütün bandrolü bile basmış. Ve asla ne oldu belli değil yani. No. Merkezinden çıktık. Elektronik sigara almak için vape shop'a yürüyoruz. Gerçekten çok mistik bir şehir Jakarta yani. Şu yollara falan bakar mısınız? Yani elektrikleri ağzıma giriyor. Ama yürüme yol yok. Motor dibimizden geçiyor. Güvenlik zaten yok. Ve gerçekten çok sinirlenmeye başladım. Alışveriş merkezinin olduğu yer, plazaların olduğu yer. Ama bunların hepsi iş plazası. İnsanlar yaşamıyor yani. Bu da çok ilginç bir bilgi. Neden insanlar apartman dairelerinde yaşamıyor? Çok acayip yani. Belki şu falan hani biraz daha apartman dairesine benziyor ama hepsi şu plaza, bu plaza, bu da plaza. Katlı otopark bile olabilir, çok benziyor. Neyse. Bizim elektronik sigaramızı almaya karar verdik. Sigaralarımızı da Duty Free'den alacağız. Yani Kore'de pahalıymış çünkü. Bakalım yani. Güneydoğu Asya'da son günüm. Bir yolculukta benimle beraber seyahat ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Değişikti benim için. Yani çok öğreticiydi. Bir kere insanların ne kadar fakir olabileceğini gördüm ve benim fakirlik hayal gücüm sadece filmlerden ibaretmiş. En azından hatamı kabul ediyorum yani. Biz çocukken falan da sağ olsun ailem bana hiç böyle fakirlik, sefalet bir şey göstermedi. Hani benim ailem zengin değil tabii ki ama her zaman bir şekilde bir şeyler için bizim durumumuz vardı. Ve ben o yüzden hiç bu şekilde buradaki gibi bir fakirlik görmedim. Yani Türkiye'de bizim kaldığımız yerler ya da işte ne bileyim Gir eben amına gir. What? I was wanted to. That's why the other car passed from other side. Okay, I'm sorry. So I just stopped here because you randomly angry want to run somewhere. Can you? Okay. Other car. That's why we. I'm sorry to make you. Sorry. So relax. Okay. I'm just. You can be randomly be angry about them. Okay. Okay. Türkiye'de kaldığımız yerler de yani böyle ortanın bir tık üstü falandı. O yüzden ben gerçekten hani Güneydoğu Asya'da gördüğüm gibi bir sefillik hiç görmedim. Biraz belki o yüzden videolarımda Golden Girl'a falan benziyor olabilirim. Golden Girl dedim yani hani böyle biraz daha tiki. Love. Hold my hand. Şimdi şu karşıdan karşıya geçelim bir. I think it's need to be Walker Way available. See? It's crossing. Not under us. Okay. Makasi. Adam önümüzde yolu kapattı. Okay, whatever. Gördünüz değil mi? Adam önümüzü kapattı karşıya geçelim diye. And they will say fuck you, who you are, white European. Yes, exactly. To think you know everything. Exactly. And I will say, can you put me on the charge because your government is horrible? But they will right because you are but like white girl know everything. How they need to drive, how they need to live. Günün böyle bunun Don't be. ukalalıklarıyla geçiyor. It's more bigger mall. Ben burada içimi döküyorum, duygusallaşmışım. Ben diyorum ki hayatım boyunca hiç fakirlik görmemişim. Şöyle böyle tam o sırada adamın biri biz karşıdan karşıya geçelim diye önünü böyle yolu kapatıyor kocaman. Kocam bana diyor ki sen böyle bir insansın. Ben zaten bunu kabul ediyordum videoda.
Evet arkadaşlar, Daniel'in huysuz suratının sebebini görmüş oldunuz. Böylece bu kısmı yayınlıyorum. Yemin ederim Cebu'nun aynısı. Yemin ederim gerçekten. Girin bakın Manila ve Cebu'da çektiğim videolara. Ve bu arada sanki biri pazarın ortasına kusmuş gibi bir koku var. Nehirden geliyor. Şurada bir tane nehir var. Şurada. Kusacağım yani. Gerçekten çok zor tutuyorum kendimi. Ve dümdüz ana yol bu arada burası. Bildiğiniz işte elektronik sigara almak için gittiğimiz yer. Sadece şunu söylemek istiyorum. Kocamın seçtiği yollar ve benim seçtiğim yollar. Yalnız başıma giderken yani yaklaşık 3 hafta tek başıma gezdim. 3 haftada Bali'de harika yerler seçtim, görüyorsunuz. Bir de kocam yürütüyor beni. Beni navige ediyor. Sağ olsun kocam YouTube'da izlenmemi arttırıyor. Bütün bu çektiğim sefaletler aslında siz daha gerçek yüzü görün diye. This is the Vape Store. Burasıymış. Okay. What you was expecting? Nothing. Is the food? Bı. İğrenç kokuyor tavuk. Burası. Liquid. So we go in South Korea. So we need not more than 20 milliliters and 1% nicotine. 1% nicotine. Öyle bir şey yok. Surata bak. Itu 0,1. 1% 10, Cok. 1% 10. Tipe bak. 1.2%? Yes. Habis. Oy. Itu 12 ya? 12 kali. Bayılacağım sıcaktan. Çok sıcak. Bu kısım beni hiç ilgilendirmiyor. Boş verin siz de. Elektronik sigara işte bildiğin. %1 nikotinini istiyor. Alıp çıkarız büyük ihtimalle. Grab'ımızı çağırdık. Havalimanına gidiyoruz. Gerçekten inanılmaz kalabalık, inanılmaz crazy bir şehir yani. Hiçbir şey demiyorum gerçekten. Yoruldum mu? Çok yoruldum. Yani sadece şu 3-4 saatte inanılmaz yoruldum. Saat 7'de açılacak kapı. Saat 4 neredeyse gösteriyorum. Saat gösteriyorum size. 3.30'muş. 1 saat falan sürüyor işte. 4.30-5'te falan varacağız büyük ihtimalle. Çünkü trafik bayağı feci Jakarta'da. Sizin de haberiniz olsun. Zaten 5'te varırsak 6-7 2 saat bekleyeceğiz. Sadece boarding pass'ı almak için. Hadi bakalım. Gözlüğünü unutmuş. Gel kocam gel. Bu arada vape'ler 100.000 rupiymiş. Modeline göre değişiyor gerçi de. I think this disposable 100. But also liquid. Yes. Maybe they don't have this. I don't know. It's about liter la. What you choose? Maybe. But it's like regular. Saat started. Unbelievable. Geldiğim en gürültülü, en pis şehir. Ve şikayet etmek en büyük hakkım. Niye geldin derseniz bilmiyordum. Ben video çekiyorum ki siz gelmeyin. Bu kadar basit. Grab çağıracağız, gideceğiz. Bu arada şöyle bir şey var. Allah'ım, Güneydoğu Asya'da şu göbek açma var ya. Yani böyle durup göbeklerini açıyorlar. Bu böyle her yerde göreceğiniz bir şey. Benim midem bulandı. Bu da felç geçiriyor herhalde, ne yapıyorsa. Neyse, şimdi Alacadda'ya gidiyoruz. Grab çağıracağız. Havalimanına gitmeye karar verdik çünkü bana baygınlık geldi Jakarta'dan. Hay tüküreyim yani Güneydoğu Asya'daki son gününe. Tamam, öğlen 4'e kadar takıldık, yeter yani fazlasıyla. Ben bıkmışım Asya'dan. Havalimanında valizinizi ölçebiliyorsunuz. Benim sırt çantası 13 kilo. Can you put this also? Tam 15 kilo geldi. Ama şöyle bir şey var, okey. 16 kilo neredeyse. Ayakkabımı falan çıkartacağım. Bir de elektronikler 3 kilo yani. Yuh. Bu çantayı ayarlayacağım. Gerizekalı sweatshirt hayvan gibi yer kaplıyor. Hepsini çıkartıp ayarlayabileceğim şeye koydum. Şimdi gidiyoruz. Mine is only 10 kilo. Everything.
Kocam profesyonel gezgin. 10 kilo çantası ve küçücük. Be careful ha. 4 yıldır geziyorsun kocam. You travel in 4 years. So. O kadar da büyük değilmiş havalimanı. Şöyle bir tur attık. Boarding pass olmadan hiçbir yere geçemiyorsunuz. Ama Kuala Lumpur'da boarding pass'ınız olmasa bile bayağı bir sürü yere ulaşımınız vardı. O yüzden Jakarta'yı tekrar listeden sildim. Sizi de güncelliyorum. Şimdi böyle doğru düzgün oturmalık bir yer de yok bu arada. Tekrar yukarı çıkıyoruz. O koltukların orada 1 saat falan bekleyeceğiz işte. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Biz giderken böyle bir anda tabelada şey gördüm. Her kapının şu gate 1, 2, 3, 4, 5 yazıyor ya. Havalimanına aitmiş ama ben 3 ve 4'ü gördüm. Daniel'e söyledim. 30 saniyede yakaladı gate 1'de TV olduğunu. Are you ready? Same. Şimdi havalimanına geldik. Bir etrafa bakalım. Yani işte bir yerde oturup pinekleriz dedik. Okey. Etrafa oturur biraz pinekleriz dedik. Bu arada bayağı büyük bir havalimanı. Kuala Lumpur'un en büyük havalimanı olduğunu düşünüyordum ama bu arada ben Singapur'u görmedim. O yüzden Singapur benim listemde yok. Ama şu an Jakarta. You think is KL airport is more big or here? Kuala Lumpur airport is more big or here? Here looks more big. That's also big. It's just not. I think here. Yeah. It's only one terminal. They have 4 different terminals. KL has 2. Kuala Lumpur'da 2 terminal var. Burada 5 terminal var. Oha, şuna bakın ta nereye gidiyor. Bak. I think here is more big. It's like forever area. Boarding pass'ımız olmadığı için pasaport kontrolden geçemiyoruz. Pasaport kontrolden geçemediğimiz için lounge'a giremiyoruz. O yüzden havalimanında gelip burada ortak alanda bir yerde takılmayı düşündük. Baktık çünkü bayağı büyük bir havalimanıymış. Yes. Starbucks'ta falan otururuz herhalde. Biraz etrafı dolanırız. Bayağı büyük bir havalimanı çünkü. Değişik. Gerçekten. Bu arada benim favori havalimanım İstanbul Havalimanı. Yapılmasına inanılmaz karşıydım. Yani o imza kampanyaları falan her şeye katıldım. Ama indiğim zaman ilk defa bayıldım İstanbul Havalimanı'na. Kuala Lumpur'u görene kadar yok yani hiçbir yer geçememişti. Kuala Lumpur'da da bayağı sevdim. Giriş ortak alan falan çok olduğu için. Şu an Jakarta'da listeye girdi. Ama mesela bir daha Endonezya'ya gelir miyim? Gelmem. Kuala Lumpur'a kaç kere gittim yani. Kocam şu an belki listede görürüm diye kilitlendi. Ve vazgeçti. Not even close honey. Bakın biraz dolanalım nasılmış yani. Böyle bir yer bulduk oturmak için. Tabletimi falan açtım. Boarding pass'i alana kadar burada oturacağız. Ve böylece diğer YouTuber'ların yapmadığı bir şey göstermiş oldum. Size havalimanındaki vaktimi de göstermiş oldum. Bunu gösteren çok az YouTuber var. Şu an fark ettim bu videoları çekerken. Havalimanı da böyle yani hani. Kuala Lumpur daha güzeldi. Kuala Lumpur çekmemiştim çünkü çok layover'ımız yoktu ya da böyle çok arka arkaya uçtuğumuz için vaktimiz vardı. Biraz Georgetown'u göstermiştim, onu hatırlıyorum. O kadar. Bakın boarding pass'ı alırken sorun çıkacak mı? Çünkü bizim bütün belgelerimizi görmek istiyorlar. Bütün belgelerimiz hazır bu arada. Onu da boarding pass'ı aldıktan sonra anlatacağım size. Hadi bakalım. Kore yolculuğu gerginliği devam. Sonsuzluk kadar sürdü ve bitmek bilmedi. Geçtik yani. Sadece geçtik dediğim boarding pass'ımızı aldık. Sülalemin göbek adını da sorsaydın. İnanamıyorum. Allah belanı versin TV Airline. Arkadaşlar asla uçmayın. Yani uçacağınıza bin pişman olacağınız bir havayolu. Şimdi sigara alacağız. Sonra bir sigara içip sakinleşmemiz lazım. 1,5 saat değil döktük. Çok zordu. Asla uçmayın. TV Airlines. Bir daha söylüyorum. Asla uçmayın.
Daniel'e lunch girişi olduğu için lunch'a geldik. Aklımı kaçıracağım neredeyse. Ay inanılmaz yorgunum. Neyse lunch'ta bu şekilde böyle yemekler var. Gördüğünüz gibi. Biz bir sürü var da yani ben hepsini vermedim. Patates var. Balık var. Hiç canım istemedi. Ayam yazmışlar buraya. Mallar tavuk olacak. Bu da Kore'de belli. Burada işte normal bildiğin ne olduğunu bilmediğim bir şey var. Sebze, pilav, dandirik yemekler. Bir de et çorbası varmış. Hiç Allah'a emanet. Annem et çorbası daha iyi. Bir de böyle yer var. Onun dışında başka bir şey yok. İnanılmaz yoruldum. Anlatamam size. Şu Güneydoğu Asya'dan defolup gitmek istiyorum. Son yani hani. Tatlılar var galiba. Körili börek, mantı yazıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. 2 tane de böyle sadece kek kalmış. Alkol alabiliyorsunuz lunch'ta. Ücretsiz. Ücretli olan alkoller zaten yazıyor. Burada 1 saat uçağımızı bekleyeceğiz. Eğer siz de lunch düşünüyorsanız almayı, Türkiye'de belli kredi kartlarının kullanımında lunch ücretsiz bir şekilde var kullanımları. Araştırırsanız bulabilirsiniz. Ben araştırdım da İş Bankası'nın vardı. Reklam değil. Bir de Empara'nın Premium Plus'ın vardı lunch'a. Şey diye bakmanız gerekiyor araştırdığınız kartlarda hangi lunchlara erişim var, hangi kartlar izin veriyor şeklinde. Böyle bir tabak yaptık. Daniel her şeyi doldurmuş kocam. Biralarımızı da aldık. 8 saat uçacağız arkadaşlar. Artık bir sonraki videoda anlatacağım. Bugün bu video Güneydoğu Asya'daki son günümdü. 7 ay tam bitti. 7 Aralık 2025'te yola çıktım. Ve bugün tam 7 Haziran 2026 Kore'ye gidiyoruz. Ve Kore'ye alınırsak orada da uzun kalacağız. Onu sonra hikayesini anlatacağım. Zaten izlersiniz. Ama 7 ülke 7 ay. Beni izlediğiniz için ve destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Maceralarıma ortak olduğunuz için bugüne kadar ağlayacağım şimdi.